Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel rengarenk çantayı anlatmaya çalışacağım. Bayağı geniş, içi hacmi çok geniş bir çanta. Plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha genişleterek. Hatta şu desenleri 27 adet kurmuşum. Bana öyle yeterli gelmiş başlarken. Fakat karar verirseniz örmeye şu desenleri 30 tane olsun şu desenler. Biraz daha uzun olsa daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Ama normalde tam ideal bir ölçüde. Fakat gene şu bir 3 desen daha kaldırırmış. 30 desen kurun siz. Genişliği de çok güzel. Plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Benim bir videom var. Çanta sapı anlatıyorum orada. İçinde hiçbir dolgu olmamasına rağmen örüş tekniğinden dolayı farklı bir batış şekli var onun. İçinde kordon varmış ya da sert durması için bir dolgu maddesi varmış gibi duran yuvarlak bir çanta sapı yapımı anlatmıştım. O çanta sapı buna çok güzel olur. Kendi örgüsünden bir tane renginden öyle bir sap örerseniz o da çok güzel olur. Hem de aparata da ekstra bir para vermemiş olursunuz. Evet, şimdi örgüye başlayalım. Şöyle bir zincir çektim. Ufak bir parça göstereceğim çünkü. Bu çanta içinde bir metre 40 santim kadar bir zincir çektim. Yine siz bir buçuk kadar zincir çekin. Çünkü bayağı zincir yiyor kurarken deseni. Şimdi hemen yanındaki zincire sık iğne örüyorum. Şu kısmı, şu sapa dikilen kısmı örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 göstermem için şöyle kıvrılacak, çünkü şurası da böyle göstereyim. Şuradan diktim. Şöyle kıvrılıyor sap. Şimdi desene geçelim. Üzerine doluyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye trabzan. Bir zincir doluyorum aynı yere. V şeklinde desen yapıyorum. Doluyorum. 1 2 üçüncüye zincir doluyorum. Gene aynı yere. Şuradaki şu V desenleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ben öreyim bunu. Bu yeterli örnek için. Hemen gene 2 atlıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Şurada yaptığımın aynısını örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Çantadaki ilmek sayısı 30. Şuradan şuraya kadar 30 ilmek. Şöyle bir görüntü. Dönüyorum. Her renkten 2 sıra örülüyor. Şuradan dönerken zincir çekmiyorum. Hemen dibine, kendi çıktığı ilmeğin hemen dibine. Çünkü zincir çektiğiniz zaman sıra başına dönmek için şurada fazlalık oluşuyor. Ağız kısmında o güzel olmuyor. Kalınlaştırıyor. O yüzden hiç zincir çekmeden dönün.
ve 8. Şimdi üzerine doluyorum. Şu V yapmıştık. Onların içine 3 trabzan dolduruyoruz. Şuralara dikkat edin. Şu sıraları yanlışlıkla büyütebilirsiniz dikkat etmezseniz, ya da bir tane atlayıp küçültebilirsiniz. Şuraları hep sayarak örün. Üzerine doluyorum. Diğerine. Gene 3 trabzan. Her bir V'nin içine 3'er trabzan örüyoruz. Sıra sonunda şurada sık iğne başlıyor. Hemen şu. Tekrar sık iğnesini örmeye başlıyorum. Sıra sonunda renk değişiyor. Şu ilmeği en son yaptığımız bir daha göstereyim. Şu son böyle almadan önceki hareketi yapmadan önce renk değiştiriyoruz ve son ilmek hareketini diğer renkle yapıyoruz. Şu ikisini şöyle alıyorum. Birinin başlangıcı, birini de keseceğim. İkisine de bir mesafe koymam gerekiyor ki örgüden çıkmasın. Her ikisini de örgünün içinde kaybedeceğim. Sonra eski rengi, yani sarıyı keseceğim. Yalnız şu renk bittikten sonra diğer renge geçerken örgünün şu arkasındaki kanada batacağız. Şuraya bakın. Şöyle değil. Şuraya batıyoruz. Ve akordeon görünüm kazanmak için şu arka ilmeğin arka lobuna batıyoruz. Pardon. Şöyle. Ve diğer ipler de içeride yürüyor. Oturtalım onları da iyice. Şöyle. Şimdi sarı ipi kesebiliriz. Örmeye devam ediyorum. Ve renk değiştirince hiçbir saçaklı ip kalmamış oluyor. Örgünün sonuna geldim. 2, 4, 6, 8. Şimdi tekrar desenli örgüye geçiyorum. Doluyorum. Şurada 3'er trabzan çekmiştik. Tam ortadaki trabzana şuradaki ilk yaptığımız deseni kuruyoruz. Doluyoruz. Ortadaki trabzana şu deseni kuruyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi ikinci deseni kuruyorum. Doluyorum. Gene o V desenlerin üzerine 3 trabzan. Model bundan ibaret. Her deseni zaten 1 ve 2 sıradan ibaret desen. Sürekli bu 2 sırayı yineleyerek örüyoruz. Doluyorum. Diğer V'nin üzerine 3 trabzan. Örnek bundan ibaret. Şöyle 2 renkli 4 sıra ördüm. Zaten sürekli bunu yineleyerek örüyoruz. Bittikten sonra
Şöyle katlanıyor. İçine nasıl aparat kullanacaksınız siz karar verin. Şöyle katlıyoruz ve çantayı bu şekilde bitiriyoruz. Sonra yanlardan birleştirme durumu da şöyle oluyor. Şurası bizim içi, çantanın içi, tersi diyelim. Şurası şu akordeon kısmını yaptığımız yer düzü. Şunu da anlatayım. Renk değiştirirken, şimdi bir başka renge geçerken şuradaki işlemi sakın unutmayın. Şu kanada batıyorsunuz. Her renk değiştirirken şu kanada batarak değiştiriyorsunuz. Diğer rengi, yani aynı rengin ikinci sırasını normal örüyoruz. Sadece renk değiştirirken şuradaki görüntüyü her renk değiştirirken yapıyoruz. Şu dış kanada batarak. Ve akordeon görünüm sağlıyoruz ki sap kısmı daha hoş, daha dekoratif dursun. Şimdi bir de şöyle ölçüleri söyleyeyim. Dediğim gibi şu sap kısmı 30 ilmek yaptım. Şurada 27 desen kurdum ben. Şöyle. Ama mutlaka 30 kurun. Yani 30 desen olsun. 30 sık iğne, 30 desen, 30 sık iğne olarak siz bu şekilde örün. Sonra şurası içeride kalacak. O yüzden örneği şöyle çeviriyorum çantanın kendisini. Şöyle çeviriyorum. Düzü içeride kalıyor. Şu içeride kalan parçayı da dışarıya alıyorum. Şimdi şu bana en yakın olan, bakın şu örgünün kendi duruşu. Ben bana en yakın olanı alıyorum. Bir de bana en uzak, diğer kenarda da bana en uzak olanı. Şu görüntünün şöyle bakarsak en dış taraflarını. Şu en dışı, bu da en dışı. Alıyorum. Kaydırıyorum hemen. En dıştan şu en dışa alıyorum. Bu şekilde. İlmek almayın. Yani sık iğne örer gibi değil. Kaydırma yöntemiyle. Şöyle alıyorum. Bir de buradan şöyle de göstereyim. Duruşlar böyle. Şu en dıştan, bir de şu en dıştan. Bu şekilde. Şimdi çevireceğim. Göreceksiniz. Bakın. Çanta hacim kazandı. Şöyle. Şu kısım bayağı hacimli duracak. Bu şekilde birleştirirseniz. Benim başka bir çantada daha kullandım bu birleştirmeyi. Çanta bambaşka, yani dümdüz duran çanta şu şekilde birleştirilince bambaşka bir hale geliyor. Evet, bütün olay bu. Bu çanta, bu gösterdiğim örgüden ibaret. Dediğim gibi 27 değil 30 adet yapın. Şu kısmı 30 sık iğne yapın. Ama genişliği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 renk kullanmışım. 28 sıra yapmışım yani. Ona göre ayarlayın. Genişliği gayet güzel. Boyunda dediğim gibi 3 tane ilave etseniz yeterli oluyor. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.